Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bambu ipim var. Onunla çıkartacağım. Harika bir modelimiz var. İpimin markası Kartopu Bambu Sakura. 100 gram 220 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarası da şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Bu ipimizle harika güzel bir model çıkartacağız. Şöyle yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz. İpime uygun da kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olarak devam edecek. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle ben biraz ipimi kısa tutmuşum. Şu şekilde hemen tamamlayayım ipimi. İlmek çıkarmamı. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Şu anda şişimde 16 ilmeğim var arkadaşlar. 16 ilmekle modelimi kuruyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Lastik yapmıyorum ben arkadaşlar. Bu modelde lastik kullanmayabilirsiniz ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Ben lastiksiz yapacağım. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek şöyle artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Yani bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz ama aralarda hep birer tane şöyle artırma yaparak. Diğer sırada ilmeklerimizin boyunu uzatacağız bu artırmaları bırakarak. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde devam edelim. Bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, son ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar bir kez artırdım ve kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters ördüm ama aralarda şöyle birer kez artırma yaparak. Şimdi üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu artırmaları bırakıyorum. Bakın bıraktım. İlmeğimin boyunu uzattım. Aldım tekrar sağ şişime. 2 ilmeğimi bu şekilde artırmaları bırakarak 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Bunu tekrar aldım sol şişime. Şöyle bir doladım. Bu şekilde bir artırma yaptım. Aradan ilmek çıkartıyorum. Bakın buradaki boşluktan ama bir alttan bak bu buranın altından. Şu şekilde göstereyim. Alttan girerek bir ilmek çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm.
Önce bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeğin boyunu uzattım. Tekrar sol şişime taktım ve ikinci ilmeğin arka boşluğundan değil bir alttan girerek bir ilmek çıkardım şöyle. Bunu örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Bir artırdım. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. Şu şekilde tekrar sol şişime taktım. Ara boşluktan ikinci ilmeğin arka boşluğunun bir alttan şuradan bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde devam ediyorum. İki ilmeğin boyunu uzatıyorum. Önce bir artırma yapmıştım şişimde. 2 ilmeğin boyunu uzattıktan sonra ikinci ilmeğin arka boşluğunun bir altından bir ilmek çıkardım, örmeden aldım. Bunları düzelteyim. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. Son 2 ilmeğimi şu şekilde bıraktım. Boyunu uzattım. Daha sonra arka boşluğunun bir alttan şöyle bir ilmek çıkarttım. Aldım şişime. Sıradaki 2 ilmeğimi de tek ilmeğe düşürdüm düz örerek. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım ilmeklerim bakın şöyle gruplar halinde. Burada birinci ilmeğimi düz ördüm tek olarak. İkinci ilmeğim ve arkasında şu artırma yaptığım ilmeği ikisini de bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Birinci ilmek düz, ikinci ilmeği ikisini bir alarak düz. Bir düz. Bu ikisini bir alarak tekrar düz. Yani düz olarak örüyorum ama bu grubun önce birincisini tek olarak düz örüyorum. İkinci ilmek ve arkasında şu artırma yaptığım ilmeğin de ikisini bir alarak düz örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Son sıramız, modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Ben ikinci model kurmadan önce arada biraz boşluk bırakmak istiyorum. Yani düz örgü yaparak model o zaman daha da güzel kendini gösterecek. Evet, bakın modeli bir kez kurmuş olduk. Model gayet güzel, şöyle gösterişli bir model olacak. Şimdi ikinci model kurmadan önce arada 5-6 sıra düz örgü yapacağım. Düz örgülerimi yapıp geliyorum. Arada şöyle 6 sıra düz örgümü tamamladım. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sırayı ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek tamamladım. Modeli ikinci kez kuralım hemen. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi yine ters örerek devam ediyoruz ama aralarda bir kez artırma yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir kez artırma yaptım. İlmeğimi ters ördüm. Bir artırma yaptım.
ilmeğimi ters ördüm. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerin arasında şöyle bir kez artırma yaparak ters örelim. İkinci sırayı da tamamlayalım. Evet, son ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra bir kez yine artırma yaptım ve kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi bu artırmaları bırakacağız. İlmeklerimizin boyunu uzatacağız bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci artırmamı bıraktım. İlmeğimi sağ şişime aldım. Artırmayı bıraktım. İkinci ilmeği de sağ şişime aldım. Daha sonra bunları sola geçirdim. Bir artırma yaptım yine kenar ilmeğinden sonra. Aradan ilmek çıkartacağım. Bu ikinci ilmeğin arka boşluğundan değil, bir alt boşluğundan. Şöyle bir alt boşluğundan bir ilmek çıkardım ve aldım örmeden. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Bu iki ilmeğimin boyunu uzattım. Sol şişime aldım. Şu arka boşluğun bir altından bir ilmek çıkardım, aldım örmeden. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Ara boşluktan bir ilmek çıkardım, örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra iki ilmeğimin boyunu uzattım. Şişimi aldım. Tekrar sol şişime. İkinci ilmeğin arka boşluğunun bir alttan şöyle bir ilmek çıkardım ve örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Son iki ilmeğimi de aynı yapıyorum yine. Arka boşluktan bir ilmek. Daha sonra iki ilmeği bir düz ördüm. Burada artırma yapmıyorum. Sıra sonunda burada artırma yapmayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğini örelim. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimi şekillendirdim. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Son sıramız dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Sıradaki bakın şu ikili ilmeğin birincisini tek olarak düz ördüm. Şişimden çıkardım. Daha sonra sıradaki ilmek ve arkasındaki artırma yaptığım ilmeğin ikisini bir düz örüyorum. Yani dördüncü sırada ilmeklerimizin hepsini düz öreceğiz. Önce bir tane tek, devamındaki ilmek ve arkasındaki şu artırma yaptığım ilmeğin ikisini bir alıyorum. Bir tek ilmeği düz örüyorum, bir çift alarak düz örüyorum. Çift aldıklarım arkadaşlar, ona dikkat edelim. Tek aldığım bu öndeki ilmeği aldım. Arkada ikinci ilmek ve arkasındaki artırma yaptım. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Modeli iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model böyle devam ediyor. Arada istemezseniz boşluk bırakmazsınız. Direkt modele de başlayabilirsiniz. Ben şöyle bir boşluk bırakmak istedim. Modelde
Gayet güzel ve gösterişli oldu. Daha da kendini gösteriyor şöyle arada boşluk bırakırsanız. Bir de daha önce şöyle yapmış olduğum bir parçam var. Bunu da daha önce yaptım. Bunu beraber yaptık. Yine bakın ikisini de lastiksiz olarak başladık. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Modelimiz böyle gayet güzel. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Benim çok hoşuma gitti. Bu ipe de yakıştı. Bakın şöyle yumuşacık, tiril tiril duran bir ip. Modelin arka yüzü de böyle arkadaşlar. Bütün yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki boşluğu bırakmayabilirsiniz. Direkt modeli de kurabilirsiniz. Şöyle göstereyim. O zaman da böyle bir görüntünüz olur. Dip dibe kurulmuş modeller. Ama böyle daha da güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, bu modelden yelek yapabilirsiniz. Yazlık bütün örgülerinizde salaş, hırka, şöyle yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.